bakın bugün Ezel'le başlayalım. Neden Ezel'le başlayacağımı da söyleyeyim size. Ezel'in canlı performanslarını izledim. Son dönem benim daha önce bir Ezel analizim vardı biliyorsunuz. Fakat bu Ezel analizinde farklı bir performansını inceleyeceğim. Hadi başlayalım. Kayıtlar kötü ya. Hayır, bu performansını istemiyorum ya. Bu performansını istemiyorum. Bana o performansı bulunasın. Bu değil. Ezel'den yapacağım ama biraz canlı yayın sırasında sizden bir şeyler bekleyeceğim. Bana gönder bakayım. Ezel feat bazen demişler. Başka neler istiyorsunuz bakayım. Ezel feat Emel bazen. Bakayım. Biraz kurcalayalım bakalım. Bakayım. Ama işte canlı. Ha, şurada bir tane var. Bazen canlı orkestra. Bu mu? Evet, o zaman. Ses kayıtları çok kötü. Şunları kolonlardan açacağım. O radde çok düşük. Yani Ezel'in bir numara özelliğini daha önce söylemiştim size. İyi bir enstrümantalist, yani iyi müzik yapan bir müzisyendi. İyi müzik mi yapan bir müzisyen? Daha önceki analizde de bahsetmiştim. İşte bir sürü enstrüman çalıyor, gösterdiniz bana. Ve sesini de iyi kullanıyor. Bu nedenle rapte farklı bir avantajı vardı. Benim daha önce Volkswagen Arena konserlerinde izlediğim halinde ise anormal bir autotune kullanımı vardı. Artık işin cılkını çıkaran, kendi sesini tamamen yok eden bir şeydi. Bakalım bu nasıl bir parça? Emel Kılınç isimli bir solistle beraber feat yapıyor. Evet. Son derece kirli bir sesle okuyor. Ankara'dan bayağı kirli. Yani fa üzerinde. Fa üzerinde bir akor dizimi var. Bakayım nasılmış. Ayak düşmedikçe kıskandılar bizi, hayran olurlar anca hızlandırır beni gömdü. Kavga dövüş bitiş kalktı çok da yakla geldik düşmanımız gibi ha. Niye zarar hiç. Şöyle gidiyor. Güzel, altyapı çok tatlı. Tam müzisyen kafası bir altyapı. Böyle. Kavga dövüş bitiş kalktı çok da yakla geldik düşmanımız gibi ha. Niye zarar insan kardeşler aynı. Sırt yakındır diye daha sömürür seni. Fırsatımız gibi sanırım yerine dostlarımla var ve çok yakında var. Onlarda bayağı fazla var. Boşları kadar boş kalır kafam. Onlara sarıp yakar ben çok kalacağım. Tomarım da dağıtacak. Ankara'da yıllar. Peki Ezel hangi şeyde gidiyor? La. Şimdi burada şimdi pek çok bu rap analizlerinden sonra dünyadaki de pek çok rapçiyi izlemeye başladım ve neler yaptıklarını incelemeye başladım. Hatta Türkiye'dekilerin zaten birçoğunu izliyordum. En son biliyorsunuz pek çok rapçiyle buluştuk, sohbet ettik. İşte İstanbul Trip'in konserlerine gittim. O konser öncesinde oradaki MC'lerin hepsiyle sohbet ettim ve en azından onlara şunu sordum arkadaşlar. Bu bence değerli bir şey. Yani dedim ki benim söylediğim şeyler kafadan attığım şeyler mi? Yoksa gerçeklik payı ne? Yani size göre ne? Bence bu çok önemli bir soru. Yani hani ya hoca tamam teşekkür ederiz şey yapıyorsun ama tabii sen de iyi bilmediğin için demediler bana. Dedi ki hocam söylediklerin doğru. Doğru şeyler söylüyorsun. Biz de zaten böyle yapıyoruz bunu. Yani atmosfer tutmayız. Bakın Ezel parçaya girerken gene klasik anlattığım şekilde müzik şu. Böyle gidiyor. Şimdi Ezel fa diyez kararlı bu parçada. Şu an kararda bazen la'ya gidiyor yani. Tam bir ton tutuyor. Müzik kulağı çok iyi olan bir rapçi zaten. Boş kalır kafan. Bildiğin notası yazılacak halde beste yapmış zaten. C'ye kadar çıkıyor. Tam bir melodik dizilim var. Artık bu yapılan iş klasik anlamdaki rap'in çok dışında. Tamamen dışında yapılan bir şey. Klasik old school rap değil artık bu.
İçinde resmen melodik bir yapı olan ve daha önce de söylediğim gibi notaya alınacak kadar yapılmış bir şey. Yani bunu artık trap mi diyorsunuz, ne diyorsunuz ama ismi trap deniyorsa tamamen melodik olduğunu söyleyebiliriz. Ve büyük bir sahne, son derece iyi nefes kullanıyor gerçekten. Ben çoğu kişinin büyük sahnelerde tökezleme ihtimalinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü küçük sahnelerde alıştığınız için bir sağa bir sola en fazla hareketler yapıyorsunuz. Ama sahne büyüdüğü zaman 2 tur gittiğiniz geldiğinizde nefes oldukça düşer ama Ezel bunlara bayağı hazırlıklı veya bu kaçıncı konseri bilmiyorum. Ankara'da nerede acaba yapmış bu konseri? Hiç kulaklarını sürekli oynuyor yalnız pek memnun değil sanırım. Oktava çıktı. Bildiğim müzik ya. Biraz reggae gibi zaten. Yani altta bir müzik var ama bir tamamen tam bir reggae gibi gidiyor aslında her şey. Siz geçen her anım zaten cenaze. Madem devam ederken. Ve hani kendi müzikal bilgisini rap'e giydirmiş gibi Ezel'le. Bir farklı bir tarzı var o nedenle baştan aşağı. Daha düşünceler güzel her an güldürür bazen. Tiers'ler yapıyorlar birbirine. Beni eder ve sadece bazen zor gelir anlamak. Müthiş güzel olmuş gerçekten. Çok güzel girişler var. Aynı şey Türkiye'de bu tarz iş yapan, yani hem sesini kullanıp hem müzikal bir yapı kullanıp bir yandan eski tip rap'i de koruyan rapçiler arasında Ezel var ve Kamufle var benim dinlediğim. Daha varsa söyleyin bana. Ama hakikaten hani bu kadar müzikal kullanan çok fazla kişi olduğunu düşünmüyorum. Biliyorsunuz değil mi sürekli tiers'ler, farklı tonlara çıkmalar. Yani aslında hani şu manada baktığın zaman çok güzel bir iş var. Ne anlamda? Yani klasik rap dinleyicisine yeni bir ufuk açtıklarını söyleyebilirim. Müzikal anlamda. Yani dinleyici sadece artık sürekli laf söyleyen birini değil, sesini de kullanan, farklı melodileri kullanan, akor yapısının içinde şarkı söyleyen adamları da dinlemeye başlıyor. Ve hani bu dinleyici yarın öbür gün başka bir şeye evrilme şansı yaşayacak. Müzikal anlamda bu sayede. Bu becerili şarkıcılar sayesinde çok daha farklı bir yere evrilecek rap ileride. Ve ben çok eminim ki ileride iyi şarkıcıların tamamı rap yapmak isteyecek. Bizde daha yeni geliyor bu. Ama bizim incelediğimiz dünyada bir sürü şarkıcı var değil mi? KZ Tandingan diye bir şarkıcıyı inceledik Filipinler'de. Çok iyi şarkı söylüyor ama inanılmaz da rap yapıyor. Yani şarkıcı ve iyi rapçi. Çünkü kaçınılmaz olarak bu ses kullanımını bununla da birleştirebiliyor artık şarkıcılar. Müthiş bir enerji çıktığını fark ettiler çünkü. Bizde daha henüz müzikal kimlikli rapçiler daha yeni kendilerini geliştirmeye başladılar. Bu şekilde bakmaya başladılar. Ama seyirci de tabii böyle öyle olmasını istiyor çünkü dünya böyle gidiyor. Kafamda bir şeyler, kafamda düşünceler. Güzel her an güldürür bazen. Küçük entonasyonlar var ama hiç problem değil. Müthiş güzel akıyor her şey. Bazen deli eder ve sadece kız bu tonda. Zor gelir anlamak. Zor gelir anlatmak. O da diğer tonda. Öylece boşlukta. Öylece boşlukta. Bakın Ezel bu tonda bu şekilde söylüyor. Öylece boşlukta kız ne diyor? Öylece boşlukta. Öylece boşlukta. Kız da bunu söylüyor. Öylece boşlukta. Görüyorsunuz. Yani bunu yapabilmek işte bir müzikal beceri istiyor. Yani müzik bilmek istiyor arkadaşlar. Bu müzik bilerek yapılacak bir iş, şu an yapılan şey. Baksana oradan ayrı 35'im. Si do la la la. Bildiğin müzik var bak. İstanbul'a ışınlan, oradan ayrı 35'in izbanında sızıp kal. Hayatım bir seyahatle çok. Biraz kirli söylüyor ama gezdiği aralık bir oktav aralığının içinde olduğu için son derece rahat çıkıyor sesler. Zor ve ne rahat kimse. Daha önce de söylemiştim muhtemelen. Bariton bir renk zaten. Biraz buruna yakın tutuyor. Yalnız kulaklığından hiç memnun değil.
Onu söyleyeyim. Duyumundan hiç memnun değil. Sürekli olarak kurcalama halinde. Düşmanımla para gelir sıkıntılar alacaklar dükkanında zarar. Dört cebimde dört taşı çıkar kısık gözlerim kızarır. Gözlerim kızardı. Çöpekimiz yanık ama öteki. Gene melodi. Biz yazık Ankara'nın isyanından izin var. Sokaklara dökülen kanıca. Bayağı delay'ler var seste. Bayağı geniş. Bizim var. Artık anlamadılar. Su veren itfaiye. Ya ben Ezel'in müziğinin güzel gelişimini hakikaten takdir ediyorum. Gerçekten, çünkü dediğim gibi izleyicisine güzel bir ufuk veriyor müzikal anlamda. Müzikal anlamda seyirci onun yaptığı şeyi seviyor. Ve buna bir ufuk sunuyor bu şarkı. Benim ortamımda icabı etti istismar. Düşürken her ayazda düşünceler kafamdan imler. Günlük meditasyonum bir gramla bir saat. Nerede bünye maşina sebebinde mazi var. Bazen seni. Yani ben biliyorsunuz sözlere falan çok bakmıyorum şu anda. Sadece şarkıcıların kullandığı tonlar, neler yaptıkları, sesleri nasıl kullanıyorlar. Sadece bu bakımdan inceliyorum. Ne kişilikleri, ne karakterleri, ne sosyal hayatları, ne kendi yaşam biçimleri. Ki zaten geçen Özgün'le de sohbet ediyorduk. Dedim ki ya ben kanalda acaba kaç kere söyledim Özgün dedim ya. Acaba kaç kere söyledim dedim. Yani yanlış anlaşılmak da istemem ama şarkıcıların, bütün şarkıcıların ama özellikle rapçilerin her izlediğim videosunda maalesef sigara içtiklerini gördüm. Ortamın çok bizim şan için, yani ses ve sağlık için çok iyi şartlarda olmadığını gördük. Bu sadece rapçiler için değil ama yani bir sürü müzisyende benzer şey olabilir. Bu tamamen şahsa özel bir şeydir. Kişinin isteğiyle alakalıdır. Yani bu müzikte böyle olur anlamına gelmez. Bir sürü de rapçiyle tanıştım. Hiç sigara falan içmiyorlar yani. Hayatlarında düzgün sporlarını yapıp düzgün hayatlarını yaşayan, hani uykularına, sesine dikkat eden insanlar da var. Tamamen şahsi özel ama ya hep söylediğim bir şey. Kaç videoda dedim Özgün, acaba biz çocuklar bunu yapmayın, sigara içmeyin, yaşınız genç dediğimi söyledim dedim. Bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Arkadaşlar herkes, İzleyen herkes mutlaka ve mutlaka müziğe odaklanacağız tabii ki ama şarkı söyleyen insanların mutlaka ve mutlaka dediğim gibi ses sağlıklarına iyi bakması çok önemli. Çok çok önemli. Bu işi uzun yıllar yapmak istiyorlarsa çok önemli. Yıkra şeyler tekrar eder inca. Bazen Baksanıza şuraya. ve sadece bazen zor gelir anlamak. Müthiş partisyonlara bakın, süper. Yani şunu Türkiye'de yapabilecek çok rapçi yok. Çok rapçi yok. Yani şunu yapabilecek çok rapçi yok. Çünkü rapçi kökünden önce bir müzisyen yapısıyla geliyor. Yani bir müzik eğitimiyle gelmiş. Dediğim gibi bence Ezel bu işte yeni bir ufuk açmak üzere devam eden bir rapçi. İnşallah hani başına kötü şeyler geldiğini de biliyoruz. İnşallah kısa zamanda veya işte kendiyle alakalı bu problemler bir şekilde çözülür. Çünkü bence müzikal olarak yapması gereken ve yapacağı çok şey var. Çok başarılı, fazlasıyla başarılı olduğunu düşünüyorum. Evet.